sözler. Eğitime inanmam. Güvenli sürüş akademisinde altın madalya. Merhaba hocalar. Merhaba. Geçen hafta çok aşağılıyordun bizi. Sen şimdi merhaba hocalar. O zaman merhaba. En az seyredilmişliğin verdiği Biz Flu TV'nin teselli programıyız. Can eğrisinin bütün sınıf için aşağı çeken. Adamın dibi diye bir şey var ya. Kanalın dibinden sesleniyoruz bugün sizlere. Ama biz reyting önemseyen bir kanal değiliz. Sizi seviyoruz. Onun için problem değil. Allah razı olsun. Duacıyız. Daha da aşağı indirebilir miyiz reytingleri? Tabii ki. Tabii o çok kolay bizim için. Geçen haftaki programımızda kanala $7.57 getiri sağlamışsınız. bizim yüzdemiz ne olacak İlker Bey? Şimdi birer dolar verin bari. Haftanın konusu nedir hocam? Motosiklet. Oo, uçağı ilgi. Motosiklet tehlikeli mi? Evet. Motosiklet tehlikeli midir? Cevap veriyoruz. Evet, Evet. çok tehlikelidir. Peki haftaya görüşmek üzere. İkinci soru. Peki bunu kullananlar deli mi abi? Deli demeyelim, bir sürü aklı başında insan da var ama farklı bir tür olduğu kesin. Herkes kalkıp da vay motor kullanayım ben demiyor. Bazıları başlıyor bana göre değilmiş diyor. Ama tehlikeli. Yurt dışında yapılan çalışmalar arabaya göre 38 kat daha tehlikeli olduğunu göstermiş. Bu ne demek derseniz motor sayısına göre kaza oranı, araba sayısına göre kaza oranına bakmışlar ve bunun sonuçlarına motor kazaları daha ciddi sonuçlar doğuruyor. Toplam motor sayısı şu kadar milyon kilometre yapmış. Olan kaza sayısı arabalara göre işte çok daha fazla, 40 kat fazla. Evet. Ne yapalım, binmeyelim mi? Bunu bilerek başlamak ve sürdürmek lazım. Ya öyleymiş, belki şansımıza ne çıkarsa dememek lazım. Tehlikeyi düşürmek için neler yapabiliriz? Bundan daha tehlikeli bir araç yok galiba verdiğin istatistiğe göre. Var. Ne var? Wingsuit. Ha o ama araç saymıyorum onu yani. Evet. Ulaşım için Bir yerden bir yere gidiyorsun neticede. Genelde ahirete gidiyorsun ama. Motorlu taşıtlar içinde en tehlikeli araç. Kesinlikle. Sanırım. Challenger'dan sonra herhalde 10 kere uçtu, birinde düştü. Makreme dantel işleme sanatı olarak haftaya karşınızdayız. Evrim Bey, geyiği Sorularınızı makreme üzerine alabiliriz. Bu programın altına reytinglerimizi yükselterek lütfen soru yazsınlar. Alta yazılan soruları biz haftaya cevaplayalım. Bu çok tehlikeli, anladık. Ne yapmak lazım? Tehlikeli olmayan bir şey yok ki hayat. Bu bir argüman olarak son derece zayıf. Efendim, yeterli mesai dikkati sarf etmezsen yürürken de ölüyorsun. Tabii. Yani yanlış yerde yürürsen ölüyorsun. Motorun farkı, iyi bir motor sürücüsü olmak için, iyi bir araba sürücüsü olmak için gerekenden çok daha fazla mesai harcamanız gerekiyor. Çünkü bunun da şöyle bir sebebi var. Motosikletin kendisi doğası itibariyle bizim savunma sistemimize çok daha aykırı, daha karmaşık bir uğraş. İçgüdülerimize aykırı bir. Yani şöyle en basitinden motosikleti yönlendirebilmek için yatırmak gerekiyor genelde. Motosiklet yol şartlarında 30 dereceye kadar da yatabiliyor yol şartlarında. Ama beynimiz genelde ortalama olarak 20 dereceden fazla yatışları düşüş olarak değerlendirdiği için paniğe giriyor. Şimdi Tabii nasıl doğru. yönlendireceğim bu aleti? Dolayısıyla bunun Bir eğitmen adım daha lazım. gidelim. Panik duygusunu yaşayınca bizim beynimiz işte emir veriyor ve mesela kollarımız kasılıyor. Gidonu daha sıkı tutuyoruz. Bu motorda yapılacak en yanlış şeylerden biri. Evet. Yani hem o yatış hissine, o paniği yok etmemiz lazım. Onunla başa çıkmamız lazım. Hem de sonuçlarından işte kasılmayı da önlememiz lazım. Mümkün Çok mü basit. onunla başa çıkmak? Var, Tabii mümkün. Ama Ritimle, şartları yavaş var. yavaş yaparak Şartları mümkün. var. Şöyle, şimdi kişiden kişiye değişebilir ama illa bir zaman gerekiyor bu işi yeterince öğrenebilmek. Ve yeterince derken riskleri yeterince azaltacak anlamda yeterince öğrenmeyi kastediyorum. Çünkü öğrenmenin sonu yok. Yeterince riski azaltabilmek adına ya bir sene minimum iyi bir mesai sarf etmek gerekiyor. Mesai derken binmeyi mi kastediyorsun? Eğitim. Ve bilme tabii tecrübe. Ama Ve- şimdi ve- burada üzücü bir şey soracağım. Barkın herhalde bunu en iyi bilenlerden biriydi. Ve Barkın sanılanın aksine yolda, trafikte çoğumuzdan çok daha dikkatli ve düzgün kullanırdı. Hayatını kaybettiği kazada onun en ufak bir kusuru Yani yok. evet, çok büyük bir şanssızlık sonucu kaybettik onu. Burada herkes tabii şunu söyler, hani arabada olsun. O Güzel bir kaza örnek. arabada olsaydı hayatta olma ihtimali çok yüksek. %100. Yani motosiklete kıyasla evet. %100. Öyle bir yere geldik ki izleyenlerimiz hala izleyen kaldıysa buraya kadar şey diyecek ya abi ben şimdi motora başlayacaktım. Anam, babam, işte abim, kız kardeşim, ablam benim canıma okuyor. Sen şimdi dedin ki işte bu işin duayeni birisi vardı. Bu dombililer de bunun yanındaydı. Bak ne anlatıyorlar. Şimdi ne yapacağız biz bu arkadaşlara? Biz Ne o diyeceğiz? arkadaşa anlatıyoruz, ailesine anlatmıyoruz. Bu işe girerken de bu işin ne olduğunu
tamamen öğrensin, kendi bilinçli seçimini yapabilsin diye. Tamam da işte Daha sonra neymiş o aileye bilinçli pazarlama kısmı ayrı. Şimdi zaten bu pazarlanacak bir şey değil. Ailenizi kandırsanız bile en tehlikeli şey bir insanın kendisini kandırmasıdır zaten. Bu alet diğer araçlara göre daha tehlikeli. Niye daha tehlikeli? Yapılan hatalar karşılığında çok daha ağır bedeller ödenebiliyor. Ve hata yapma ihtimali daha fazla. Çünkü daha fazla mesai harcamak gerekiyor. En basit Daha karmaşık bir süreci var bunun. Daha uzun zaman gerektiren ve daha karmaşık bir mesai gerektiren bir süreci var. İstediğiniz kadar mesai harcayın. Yine de bir de o yolu var. paylaştığınız diğer araçlara göre Ki bu konuda ülkemiz korkunç. evet çok ülkemiz apayrı bir yer. Çok daha az korumanız var. Daha son yıllarda esasında bakarsanız araba tarihine ABS'nin zorunlu olması, işte hava yastıkları, emniyet kemerleri, traction kontroller, arabanın gücü emecek şekilde dizayn edilmesi çarpışmalar için. Bunların hangisi motorda var? Çok azı var. Yok gibi bir şey yani. Evet. İşte ABS var Yani ama o da yani dolayısıyla, sana bir şey çarparsa seni kurtarmaz. Evet, motorun doğasında bu var. Dolayısıyla motoru kullanırken dikkate almamız gereken şeyler daha fazla. Şöyle ki abi mümkün mertebe görüş şartlarının az olduğu durumlarda kendi adıma konuşuyorum. Boş ver motoru da ben gecenin dışarı çıkmamayı tercih ediyorum. İçenler, coşanlar, işte kendinden geçenler, kendini göstermek isteyenler, piyasaya çıkanlar daha Ya, fazla. bu da bir seçim ama hani Ha, bunu devam ettirirsek ya hiç binmeyelim evde paşa paşa oturalım. Ha, şimdi oraya da gidebilir. Oraya- Yani onu o kişisel okey tamam. Ama evet gece görüş doğru. Daha düşük Ne yapılmalı? İnanın. Sonuçta nedir? Motosiklet diğer arabalara göre gündüz de gece de daha az görünüyor. Değil görünüyor. mi? Sen de Fark daha edilmesi daha zor. Sen de daha az Bunu arttırmak görüyorsun. için neler yapabiliriz? Sen de daha az görüyorsun. Evet, daha da haklısınız. önemlisi. Doğrudur. Ve gene bu vesileyle şu karanlık vizörü de geceliğin Allah rızası için kullanmayalım. Çünkü çok var maalesef. Sonuçta milyonlarca insan Tabii. bu tehlikeleri bilerek, Aynen öyle. yaşayarak Evet. bu seçimi yapmışlar ve devam ediyorlar. Evet. Yani örnekler var. Uzuv kaybı yaşamış kazalar sonucunda insanlar. Evet. Evet olabilir. Bu benim hatamdandı. Bu benim seçimimden dolayı oldu. Ama işte devam ediyorum deyip motoru modifiye edip kullanan uç örneklere de rastlıyoruz. Bu tehlikeleri nasıl minimuma indirebiliriz? Aynen öyle. Çünkü harika bir şey motosiklet. Şimdi uçakta giderken bir kere bir kayıt yaptım. G kuvvetini falan da ölçen bir kamera. İşte GoPro'nun sistemi şeyi de ölçüyor. Şimdi bizi korkutan şey ne aslında? İvme değişimi değil mi? Evet. Bir yere çok hızlı yaklaşmak ve o anda aynı anda fren yapıyorsak gözlerimizin büyümesi Tabii. korkuya kapılmamıza sebep oluyor. Evet. Şimdi ben Kasılmamız. motosiklette bir kayıt yaptım. Bir de uçakta bir kayıt yaptım. Yolcu uçağında ivme 0.2'nin üstüne çıkmıyor. O kadar az. Tabii. Yani halbuki siz uçakta böyle özellikle korkanlar Evet, eyvah falan. Halbuki Motorda? sıfıra yakın. Motorda Niye nasıl sıfıra yakın oluyor ya anlamadım onu. Çok yavaş ivmeleniyor. Özellikle inerken 270 kilometre değil mi? 200. evet ama özellikle Evet ama çok uzun bir inerken mesafede ona. Ama onu daha dereceli yedirerek o hızlara geçiyor. inerken Motorda öyle şeyini değil. çektim. Kayıt ettim. Evet. 001 001 001. Ona rağmen 01 olduğu anlarda hani böyle bir salladığı şey var ya Evet. yanal rüzgar gelirse Akselerasyonu mu diyorsun Hayır. sen? Ha. içindeki insanın yediği merkez kaç kuvvetinden bahsediyorum. Akselerasyondan bahsetmiyorum. Yönü değişebilir. Evet. Böyle inerken biraz rüzgar gelsin 01 oluyor. Böyle uçakta böyle bir tatlı bir ha diye Tabii. bir ses geliyor. Evet. Çünkü insanlar kendilerini o merkez kaça karşı şey hissediyor. Motosiklet de bu merkez kaçın özellikle virajlarda en çok hissedildiği şeylerden bir tanesi. Tabii. Çünkü yere tutunma şeyi merkez kaça bağlantılı. Evet. Motorda kaç? Motorda yine aynı kamerayla ölçüm yaptım. 08 09 08 09. Bayağı fazla. Fazla 10 ama kat yani neredeyse. ama şöyle O bir herkes durum var. o kadar senin kadar yaşamıyor yalnız onu. Peki O- yani 05 Ama diyelim yani ama 05 yapılabilecek oluyor. şey. Yarış motorları çok daha fazla. Tabii. 2'lere kadar çıkıyordur onlar. 1,5-2 arası. Evet. Tabii şu var. Motosikleti niye seviyoruz? Bunun için. Bunun için. için G seviyoruz. yediğimiz için Doğru. seviyoruz. Bir sebebi de bu evet. Evet. Dolayısıyla şimdi tehlikeli ama sevmemizi sağlayan şey de aslında o tehlikeyi yaratan merkez kaçla ilerleyen iki tekerlekli olması özelliği. Özelliklerinden biri bu. Evet. Ama bu gene de bu işin risk yönetimi O ayrı. gerekliliğini ortadan kaldırmıyor. Tabii ki canım. Hava yağmurluysa ona göre önlem alacaksın. Gerekiyorsa en sevdiğim önlemlerden biridir. Kullanmayacaksın. Çok basit. Kesin çözüm. Yolda gidiyorsun, uzun yoldasın. Ya bir arkadaşımız öyle kaybettik. Ya yıldırım çarptı adamı abi. En Motorda basit. yıldırım çarpabiliyor o zaman öyle mi? Abi Vallahi yürüyen çarpıyor. yürüyen para Evet. dönersin abicim Ama yani. lastikler var ya ben olmaz diye düşünüyorum. Şöyle ben ama- böyle düşünürdüm ama işte mesela şeyden bahsediliyor bu
konuyla ilgili. Intercom'dan. Intercom var. Acaba onun bir etkisi olur mu falan diye. İlk iş şunları kapatmak lazım. Yıldırımlı olma ihtimali. Alıcı verici ne var ne yok kapatacaksın abi. Birinci şart. İkincisi de mümkünse abicim şöyle bir kapalı alana girersen fena olmaz. Abi Yani o tür durumlarda çok iddialı olmamak lazım. Ben giderim ne olursa olsun. yaşa Çekerim, teşekkür giyerim ederim. falan. Yani Bu artık ama milyonda bir olasılık. Tabii Hayır canım. birazdan şimdi yok, o- meteor geldiğinde ne yapacağız onu tartışacağız. Yani esas tehlike bizle aynı seviyede. Bu tabii tabii oluyor ki, da tabii ki. 10 milyonda tabii bir ki. oluyor. Evet. Ve gene deminki işte Barkın'ın örneğine gene dönecek olursak benim Türkiye'de en korktuğum trafikteki en korktuğum unsurlar her zaman ama her zaman araba kullanırken de motor kullanırken de ne kamyonlar ne şunlar ne bunlar. Yayalar abi. Yaya. Karşıma otobanda giderken yani gayrimeskun yani kimsenin oturmadığı Boğaz bir yerde Köprüsü'nün giderken ortasından konuştuk demin. Yani orada Ya yayanın o- işine. abicim hiç ev olmayan bir otobanda giderken road barları yani yolu ikiye ayıran Evet. demir barların orada 2 tane bebek çıktı önüme benim sürünerek ya. Bebek. Evet abi bebek bildiğim bebek böyle diye. Ya sol şeritte gidiyorum ben de yani arabayla. Neye uğradım şaşırdım ya. Bebek. Kundakta bebek değil ama yerde sürünebilen bebek yani öyle diyeyim sana. Ne yaptın peki? Bir şey yapmadım Allah'tan yani onlar öyle diye kafalarını çıkarmışlardı. Anam deyip yavaşlayıp kendimi sağa atıp devam ettim. Öncelikle yayalara dikkat edilecek. Tamam. Alman ehliyeti aldım. Sınava girdim. Sınav soruları bizimki gibi çoktan seçmeli de bir tane değil. Birkaç tanesini de işaretleyebiliyorsunuz. Çok iyi. Hepsi de olabiliyor. Cevap böyle ben buradayım diye bağırmıyor. Vallahi hepsi cevap olabilir gibi duruyor. Orada Tamam. en çekici Öncelik şeylerden önemli. bir tanesi diyor ki yaya geçiyor karşıdan karşıya. Onlar da genelde yaya geçidinden geçtiği için Evet. sorun yok. Bizde her yerden geçiyor Tabii. biliyorsunuz. Yaya geçidinden geçerken doğrusu sizce nedir? İşte durup yaya yol vermek, yolun yarısından sonra sizin şeridi boşalttıktan sonra devam etmek. İşte 3. 4. seçenekler var. Şöyle bir durum var. Yaya yolu sizin şeridi boşalttığı anda yola devam etmek de yanlış sayılıyor. Yanlış. Tabii doğru, Kesinlikle. öyledir. Çünkü kafa zaten gidik olabilir onda. Yani Tabii. başka şekilde düşünüyor Geri olabilir. dönebilir. Aynen geri dönebilir. Tabii. Hayır bir de şu Dolayısıyla- var. Türkiye şartlarına düşünerek ben buna hayır diyecektim. O da şu. Ben bir yaya yol verdiğim zaman ilk iş abi sağımı bir kontrol ediyorum. Sağımı solumu kontrol ediyorum. Çünkü yavrum var mı bir yerimden gelen. Herhalde o da Türkiye şartlarında şimdi sen yayanın tamamen geçmesini beklerken arkadaki O da başka mesele. adamlar zaten bilmem kaç saniyedir Basıyor oluyor. kornaya deli gibi basmış oluyor. Evet, tabii. Yani senin üstünden de geçebilir o amcalar. Dolayısıyla da arkadaki trafiğe de dikkat Evet. ederek, gerekirse biz kenara çekilerek yani biz vurmayalım da kim vurursa Tabii, aynen öyle. vursun. Evet, Yani çünkü öteki durumda çok saçma bir düzenek oluşuyor. Doğru. Siz saygı için duruyorsunuz çünkü Evet. yaya en öncelikli şeydir. Biz de yaya oluyoruz her zaman. Çalıştığım yerde bayağı iş telefonu kazaları yürürken işte millet böyle bisikletle gidiyor artık iPad'leri falan önlerine koymuşlar. Yaya ve yürüyen adam bunu yaparken trafikte bekleyen adam haydi haydi yapar. Tabii. Benim kaç tane arkadaşım dizileri trafikte giderken seyrediyorum. Buraya koymuş böyle Ya. iPad Pro. Kendi sürücüm bu arada. Sürücü. Evet. Maşallah. Amerika'da yaşayan bir arkadaşım Tesla aldı. Self-driving car. aldı. Vallahi self-driving motor da yakındır ben size söyleyeyim. Bence Ben süper self-driving olacak ya. motoru. Yani Şimdi bu olacak bunlar da biz ne kadarını göreceğiz ondan çok emin değilim. Yok, Daha bu- dün Tesla'nın bir tane şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Fakat onun da gözü yanılıyor. Mesela Amerika'da çok güzel şerit, çok böyle kibarca indiriyorlar. Tesla'ların bir kısmı bunu görmeyip ya ben şeritte gidiyordum galiba. Ha ne oluyor ya sen deyip bir anda sürte gitmeye başlıyorsun. Abi. Daha değil. Ama- Daha, evet olacak. Gelişiyor. Olacak. Ama şimdi bu bir kurgu şu an için. Hele Türkiye için Tesla gelecek de bizi ezmeden arabalar gezecek. Yok öyle bir dünya. Göktaşlarımız göktaş oldukları gibi hırslı göktaşlar. Onları tamam. unutmayalım. O zaman şeyi bırakalım. Karşı taraftan doğacak ekstrem hataları bir kenara bırakırsak. Evet. Biz ne yapalım? Bir bu ekstrem hataların olabileceğini düşünerek ona göre sanki bu olursa acaba yırtabilir miyim? Bence- O şekilde mi gidiyorum? Ha, kötümser olalım yani. Orada Evet abi. Kötü sen kötümser diyorsun ya olmak o kötümser şeyin olmak iyidir öğretilerinden diye. Evet. bir kulübün öğretilerinden bir tanesi hatırlıyorsanız. Herkesin size Expect the unexpected. evet, efendim herkesin İngilizcesi. size kötü davranabileceği konusunda kötü değil. şey Sizin için kötü olacak bir davranışta bulunabileceği. bulabileceğine dair Orada şüpheci şey- olun. Herkes sizi öldürmeye çalışıyor. Öyle Falan. bir şey yok. Hayatta da çok başımızı ağrıtan bir şey. Çoğu insan bir şey yaptığı zaman aslında seni, beni, şunu, bunu düşünmüyor abi. Herkes kendi derdinde. Kimse tutup da ya ben şu Sinan'a bir iyilik yapayım demiyor. Dur yaklaşma Tabii. şurada kapıyı bir açayım Ha, buna- şöyle. ha, buna gıcık- ona da rastladım yalnız. Ya bunu yapan Sağa da iyice çıkar. yanaşıp ben geçerken böyle Aa, kapıyı tabii canım. açmaya çalışan çünkü motosiklete bir şekilde sinir olmuş adamlar Tabii, var. tabii. O da var. Piyasada. O da var ama genelde şu abi herkes kendi derdine ve aslında bize karşı bir şey yapılmış diye
O işte risk yönetimi burada ortaya çıkıyor. Herkes beni öldürecek hisse gezmek de iyi bir şey değil. Tabii canım. O zaman da survival moduna geçiyorsun biraz ve daha eğlenceli yani bir şeyden dövüş ya da bahsetmek kaç istiyorum. moduna geçiyorsun. Orada da o da senin sağlıklı kararlar almanı engelliyor. Doğru. O yüzden göktaşı diye ısrar etmemin sebebi o. Bilinç beklemeyeceksin abi. Yani bilinç ya da kasıt beklemeyeceksin etrafında. Taşlık bir arazide aracı kullanırken gidip kayalarla kavga ediyor musun abi? Hayır. Ya da havlayan köpeklere vay bana niye havladın diyor musun? Onu diyenlerimiz de var. İşte ondan sonra alıyorlar başlarına belayı. Olmaz. Köpeğin sana havlamasının bir tek sebebi var. Seni tanımıyor köpek. Nereden bilsin? Köpek için şu geçerli. Kendi bir sahası var zavallının. Hepimiz gibi aslında. Ama onlarınki daha dar. Bizimkiler maşallah biz dünyalara sığmıyoruz. Onunki daha küçük. O sokağın bir parçası oluyor genelde. Hiç beni Gümüşsü'nden Taksim'e kadar kovalayan bir köpeğe rastlamadım bugün. O alandan çıkacaksın gideceksin ha. Başka ilacı yok o işin. Boşuna uğraşmayın. Eğlenceli bir şey anlatacağım. Çok uğraştığınız zamanında işte Türkiye Motosiklet Federasyonu kuruldu. Evet. Biz motosiklet kullanıcıları için bir şey yapıyor mu? Şu anda eğitmenler Tamam ama kaç senedir var? İşte şimdi bir motorcu eğitim- sayısı artınca artık. buradan bir ekmek çıkacağı düşününce Tabii. var. Fransa'da İşin gözün için değil. bir federasyon var. Kızgın Motorcular. Motorcular Federasyonu. Fransızcası nedir? Le Motard Furieux Kızgın bir şey. Motorcular Kulübü acayip güçlüler. Bir yerde Sıkıcı çok oluyor. hızlı çoğalabiliyorlar. Evet. Yani mesela Paris'te epeyce araba sürücüsü motorcularla karşılıklı itişmekten korkar. Bravo. Bizde böyle bir durum yok. Bu motorcular genelde Ama o da yalnızdır. yavaş yavaş oluyor merak Yazılı etmeyin. olmayan bir kural var. Belki de Evet. yazılı. Şeritlerde sol şeritle orta şeridin arasından motorcular Evet. geçer. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar bizde de yol veriliyor. Ya Evet bakın evet. Çok gelişme var. Roma bir günde inşa edilmedi abicim. Yani daha da inşası sürüyor hala ona bakarsan. Nasıl oluyor bu ya? Bütün dünya 7 günde inşa ediliyor. Roma bir... Neyse. İnşaatçının kabiliyeti. Evet, Tabii. tabii. Etrafımızdaki unsurları kale alarak motosiklet gittiğin süratte görebildiğin mesafede durabileceğin hızlı Evet. sürmen lazım. Hemen buradan şehir içine geleyim. İşte en çok en görülemez şeylerin olduğu bölge şehir içi olduğunu düşünürsek hız sınırı 50. Buna uyanımız var mı yok mu? İşte hep konuştuğum konudur bu. Hız sınırında herkes 50 ile gidiyorsa Uyman. motorcu da uyar. Tamam. Ama kimse 50 ile gitmiyor. Gitmiyor ama Üstünüze geliyor. etrafınızdaki ortalama hız neyse ona uyun. O hız size uymuyorsa orayı terk edin abi Doğru. ya da durun. Evet. Ama diyelim ki şehir içinde sıkışık bir yerdesin. Abi mesela sokak arasına gidiyorsun. 30'u bile geçmeyeceksin. Çünkü önüne bir çocuk çıkarsa MotoGP sürücüsü de olsan duramazsın. Evet. Fiziksel imkansızlık. Şöyle var. arabayla kurtarırsınız ama bu sefer de yaya olan Yaya olan olur. O hız sınırlarının bir sebebi var. Bürokratların gıcıklık olsun diye yaptığı şeyler değil aslında onlar. Şöyle bir örnek verecek olursam 50 kilometre hız sınırı olan bir yerde siz motosikletinizle 70 kilometre gidiyorsanız veya fren yapmanız gerekiyorsa 50 kilometre hızla gidiyor olsaydınız Duracağınız- 0 kilometre olacağınız Durduğunuz yerde sizin hızınız 50. 70 ile gidiyor olsaydınız 50 olacak hali. Ya. Yani bu kadar Çok korkunç. yani şimdi 50 ile 70 normalde göstergede bakmaya Ne var ki? tenezzül etmediğimiz Ya. bir fark. Evet. Hocamız 50 ile 70 arasındaki durma mesafesi farkı uzun bir otobüs durağı boyunca bekleyen insan kuyruğu kadar. Yani o kadar insana zarar verebilirsiniz. risk yönetimini yapalım. Etrafımızda dalaşmayalım. Çünkü siz kolayca kaçıp uzaklaşabilecek Evet. durumdasınız. Evet. Ve tehlikeyi daha önce tehlikeyi de- görebilecek durumdasınız. O Aynen öyle. pozisyondasınız. O Hollywood filmlerine inanmayalım. Yani kötü adamlar motosikletle araba kovalar. Aynen. O tamamen palavra. Evet. Motosiklet tarihimizde yer etmiş gizli meşhur olaylardan biridir. İki ortak kavga ediyorlar. Bir tanesi motosikletle, ötekisi yaya. Motosikleti yayanın üstüne süren ortaklardan bir tanesi ki çok iyi bir motosikletçi biliyorsunuz. Yaya arkadaşının üzerine motoru sürüyor. Senin canını okurum ben gibisinden. Yaya da bekliyor gelsin bakalım buna diye ve üzerine gelen motosikletçi çok iyi bir motosikletçi bu arada. Şaka bir motosikletçi diye yani. Kenara çekiliyor. Bir tekme atıyor abicim. Patates. Vay vay. Bak o kral motosikletçi patates. Bir de yere indikten sonra o yaya da gidip bunu bir pataklıyor. Ki ufak tefek bir adamdı. Ama bir kere yere indi geçmiş olsun yani. Bir de güzel sopa yiyor. Hak edilmiş bir sopa olmuş hocam. Çok iyi bir motosikletçi bile zayiat olabiliyor kendisi yani. Peki hocam YouTube'da çok tutan bir şey vardır. Ne? Motosiklette ölmemenin 10 yolu. 1. Bu işin riskli olduğunu bileceğiz. 2. Eline her komando tüfeğini alan komando olmuyor arkadaşlar. Tam tersi elinizde bilmeden komando tüfeği alırsanız önce kendinize sonra etrafınıza bayağı tehlikeli bir cisim olabilirsiniz. Dolayısıyla 2. Bunun eğitimini alacaksın, öğreneceksin bunu. Ya ben yaparım, asarım, keserim. Hayır. Çünkü Jerry Seinfeld'in çok sevdiğim bir sözü var. Bir yol az gidilen bir yolsa
Onun az gidiliyor olmasının bir sebebi olsa gerek. Bu kadar güzel, kullanışlı, ucuz, verimli, keyifli bir alet niye araba kadar yaygın değil? İnsan bir sorar. Demin devrim başlarken programa ne dedi abi? 38 katı hasar. Bu arada o verdiğin sayılar dünya içinde değil mi? Şöyle Evet, Amerika'nın dünya- belli eyaletleri ama Türkiye'de daha da komple. beterdir belki. ya o şöyle zamana ve şeye göre değişiyor. Mesela Amerika, İngiltere gibi motor sporlarının, motosikletin çok sevildiği özel bir ülkede bile ölüm oranı 1'e 20 idi abi. Yani sen arabayla bir ölüyorsan motorla 20 defa ölüyorsun gibi bir oran vardı. Şimdi atıyorum o 15'e 1'e düşmüş olabilir. Ama yani 1'e 10 olsa ne olacak? Yeterince fazla yani. Bir neydi abi? Bu işin riskli ve tehlikeli olduğunu bilmek. 2, Eğitim al. buna göre eğitim ve mesai sarf Evet. etmek. 3, sürücünün ve aracın iyi durumda olması. Onu daha Alet iyi bakımı, Sürücü ve alet sürücü bakımı. kondisyonu tabii. Motosikletin bakımlarının yapılmış olması. Özellikle lastiklerin mesela. aksam diye. Aksamın iyi durumda olması. Hemen yeri gelmişken lastik konusuna değineyim. Çok önemli. En Sık önemli sık şey. karşıma çıkıyor abi. Daha dün işte ya bir arkadaşımız işte gitmiş çok pahalı bir motor almış. Yenisi 200 bin lira. Haftada bir lastik havalarına bakmak lazım. 120 bin liralık bir motor almış. Abi diyor üstteki lastikler diyor 3 yaşında değiştirsem mi acaba? Arkadaşlar 2 seneden fazla bir lastik bir motorun üzerinde takılıysa o lastik çöp. Çünkü bu arkadaşlar ısınıp soğuyarak ve açık havaya temas ederek, güneşe temas ederek Ozonla. bunlar birer parfüm diye düşünebilirsiniz aslında. Bunlar bir petrol ürünü. İçinde uçmaya uygun, uçmak isteyen, uçmayı Peki seven. araba için daha uzundur o. Niye motorda daha kısa? Arabada 4 teker var, 4 basış noktası var. Ve arabanın karkaslarını çok daha sert yapabiliyorlar. Çünkü arabanın yana yatmak falan gibi bir derdi yok. Motosikletin işi daha hassas. 2 teker var. O tekerlerin belli bir profilde olması lazım ki motosiklet yatabilsin. Hem o profili sağlayacaksın hem bir de şöyle bir Hem lastik. tutuş sağlayacak. Ya motosiklet, Traction ve tutuş çok daha önemli. evet yani motosikletin Lastik lastikleri de ona göre. bir otomobile göre anında çok daha iyi tutuş sağlamak zorunda. Bunu yapabiliyorsun ama bunun da bedeli lastikler daha çabuk eskiyor. Doğru. Şu anki teknolojik şartlar içerisinde bu. İşte ne dedik? Aracın ve sürücünün Sağlık. yola çıkacak durumda olması. Evet. Sürücü burada en önemli komponent. Sürücünün sağlıklı olması açabilir miyiz sayın arkadaşlar? Mental olarak sürüşe hazır ve kafasının uçar durumda olmaması. Bütün vücut fonksiyonlarını yerine getirir durumda olması, çok sinirli olmayacaksın, uykusuz olmayacaksın, Ya en bir basit- madde etkisinde kesinlikle olmayacaksın. Madde etkisi deyince 0.5 ya arabada. Sonra Bildiğim 0.2. kadarıyla. Yani öyle bir kadeh bir şey içtim Tabii. kurtarmıyor. Doğru yok. Evet. Yani uygun durumda değilseniz zihnen binmeyeceksiniz. Evet. Şimdi burada gene bir şey eklemek istiyorum ama. Dedik ya işte motorun iyi durumda olması, sürücünün iyi durumda olması. Motorun iyi durumda olmasını nasıl sağlıyoruz? Bakım yapıyoruz. Tamam motoru servise götürüyoruz. Peki kendimizi ne yapıyoruz abi? Check-up'a mı gidelim hocam her sene? Kendimize iyi bakalım. Kendimize iyi bakalım Öyle. da yani şimdi abi zavallı bir motoru bile yani ki bize göre çok daha az parçası olan çok daha basit bir aletten bahsediyoruz. Evet. Onu bir ustaya götürüyoruz, öpüyoruz. Ya biri Bu konuşmanın sonunda biz motora binemeyeceğiz. O çıkacak. Ondan korktum. Binmeden önce esneme hareketleri Devrim abi biz aşağıda Belli Abiciğim, kilo oranı falan. ya ben demiyorum ki yani motor götürdüğünüz sıklıkta psikolog ziyareti yapalım. Belki de gerekiyor bilemiyorum. Şu arkadaşı da bir ara sıra bakıma sokalım ya. Tabii. Hocam peki kilo almak zararlı mıdır motorda? Zararlıdır. Kesinlikle zararlı. Devrilmeyi kolaylaştırır değil mi? Devrilmeyi kolaylaştırmasa da yerden kalkmayı zorlaştırıyor. Ben denedim. Çok. Ben Peki de. 4 diyelim. 4'ü geçtik 5. 5. Dördü Ben geçtik. 4'ü Dört hatırlamıyorum. neymiş abi? Psikoloğa mı görünüyoruz? Hayır psikoloğa görünmüyoruz. Mental ve şey olarak hazırlıklı olmak. Hazırlıklı oluruz. Evet. Tamam. Peki, Beşincisi beş. kıyafetlerimizi giymiş olmak. Evet. Onu unutmamak lazım. Evet, Koruyucu çıplak ekipmanı- binmeyelim motora. Evet. Bu Hakikaten 3 metre 5 metre bakmadan giymek Tabii. lazım. Yani ayak Yapıyor bileği muyum? Hayır. altına sıkıştı mı ne olacağı belli olmaz. Evet. Ha, Ayak bu arada bileğimizin. full korumalı kaza yaptım. 8 kemiğim kırıldı. Tabii. Bu demek değil ki hiçbir işe yaramıyorlar. Onlar olmasaydı ne olacaktı bilmiyorum. Tabii. İşte giyiniyoruz diye de Evet, ölümsüz sanmayalım. ölümsüz şövalye Eğitimimiz olduğumuzu var. zannetmeyelim Giyindik. abi. Yok, öyle bir şey yok. Yok öyle bir dünya 6 yok. 10 tane sayamadık. Bu beşini yapabiliyor muyuz ki? İçinde bulunduğumuz işte yol şartlarını iyi analiz ederek ona göre Kavrayabilmek. sürüşümüzü ayarlayabilmek. Evet. Ve havayla inatlaşmamak. Havayla, trafikle inatlaşmamak. kimseyle inatlaşmamak. Tabii, diyoruz. tabii. Evet. 6 inatlaşmamak. Evet. Hiçbir şeyle ve kimseyle inatlaşmamak. 7 Bunların benzin deposu küçüktür. Benzininiz her daim olsun. Bir kere Ankara'da Bursa'ya gidiyorum. Küçük bir skuterla inat Evet. üzerine. 150'lik böyle kapanmış gidiyorum. İyi diye. 2 zamanlı skuterum var ve epeyce de yakıyor.
işte şu benzinci çok şey, bu benzinci çok bilmem ne falan dedim. Sonra Eskişehir'i bir geçtim. Hiç benzinci yok. Sene herhalde 2007, 2006 falan gibi. Benim sık sık başıma hala gelen bir şey. Dolayısıyla orada alırım, burada alırım derken bunların deposu küçüktür. Benzinimizi yani hareket etmemizi sağlayan şeyi eksik etmeyelim. Bu kurda kuşa Ben- yem olmama açısından. Aynen öyle tabii. Motorda en korktuğum şey o tamirciden aldığımda yeterince her şey sıkılmış mı çok He. emin olamıyorum Evet. bu konuda. Haklı bir korku. İki ayrı ustadan ki özellikle bir tanesi Türkiye'nin belki de en titiz ustası diyebileceğim bir usta. Eksik bir vida sıkması yüzünden ciddi ölüm tehlikesi atlattı. Bir tanesi Ciddi. benim önümde. Ciddi. Yalova'da. Evet. Çünkü 3 kere söyledim mesela geçen sene. 3 kere fren hidroliğini kontrol ettin mi? Evet dedi. Evet. Çıktım. Ön fren boş. Motosiklet teslim alıyor. Yeni bir motosiklet. Daha çıkıyor dükkandan. Çatangs kaliper çıkıyor yerinden. Çünkü niye? Motorlar böyle şey gelir. Kutunun içinde ön teker Evet. Ayrı gelir. gelir. Takıyorlar. Kaliperi de vidasını ya takmayı unutuyor ya sıkmayı unutuyor. Hayır üstüne elle takmıştır da sıkmamıştır. Elle takmıştır. Vatandaş da sürmeye başlayınca kaliper bir zahmet çıkıveriyor yerinden. Şimdi eski Vespa PX ile bir kullanıcı motor tekliyor diyerek bir ustaya gidiyor. Usta biniyor, motor teklemiyor. Adam tekrar biniyor, motor tekliyor. Usta biniyor, motor teklemiyor. Adam biniyor, tekliyor. Sonra anlıyorlar ki bu PX'lerin seli altında bir hava emiş yeri vardır. Binen adam biraz kilolu sahibi. Onu O kapatıyor. binince onu örtüyor sele üstüne basıp. Motor hava alamadığı için diye gidiyor. Usta hafif ve ince bir adam. O biniyor. Hiçbir şey olmuyor seleye tabii. Hava alabildiği için motor düzgün gidiyor. Yani bu tür problemler de oluşabilir. Genelde motor arızaları her türlü, sadece motosiklet değil. Araba içinde. Ya bu ara bilmem ne yapıyor diye gidersiniz. Ara ara yapmaz. Yapmaz. Yani git orada yapmaz. Dolayısıyla bu tür Tabii. hatalar da vardır. Bunlar hakkında da dikkatli olmak belki Sürüşle şeylerden bir ilgili de tanesidir. bu motor çok sola iyi dönmüyor gibi şeyler duydum. Basınç neye göre ayarlanıyor? Lastik basıncı şöyle fabrikanın tavsiyesine göre bir kere mümkünse Evet. ayarlanacak. Genelde fabrikalar maksimum Evet. basıncı gösterirler. Evet. Bu en yüksek yol tutuşunu sağlamayabilir her Evet. an ama lastiklerin uzun ömürlü olması için Öngörülen bir Ama şey. basınçtır. şeyi anlamıyorum. Mesela 90 kiloluk bir adamla 60 kiloluk bir kadın arasında fark var tabii. yani Fark o tabii ki var. Şimdi İşte 90 kiloda olsanız maksimum o fabrika verilerini uygulayın derler. 60 kiloluk bir kadın biraz daha indirebilir. indirebilir. Lastiğin şeyine bağlı olarak ama hemen onu da söyleyeyim. Lastik ince karkaslı, çok Kenarları, önce ince karkaslı yapısı. lastik değilse ya hava indirilebilir ama ince karkaslı lastiklerin ki bunun mesela bildiğim marka Michelin. Michelin'in pek çok modeli işte City Grip, Pilot Road 4 ve işte 3, 4 Evet. ve 5. 5'i bilmiyorum ama 3 ve 4 kesin öyleler. Bunlar ince karkas. Örgüsü daha ince olan şeyler ve düşük hava pek sevmez bunlar. Pirelli'ler ve işte Bridgestone'lar, Dunlop'lar. Yani genel konuşuyoruz. Düşük havaya yol tutuş açısından olumlu cevap verir. Ama Ama her zaman artısı eksisi var. tabii ömür azalır. önle arkayı niye farklı yapıyoruz? Arkada güç iletiliyor. Minimum 70 40 50 beygir güç Daha iletiyorsun fazla yola. basınç lazım. Daha büyük bir kontak patch arzu ediliyor. Hem güç iletecek hem de dönecek. Ama hani pist lastiklerinde arka lastikler daha inik olurlar. Tabii çok daha inik olurlar bu arada. Çünkü o güçle ürettikleri için pist şartlarında çok daha ısınır. fazla ısınıp şişer hava. Yağmurlu havalarda lastiklerin İndirilmesi mi lazım? hayır tam tersi şişirilmesi lazım. O tavsiye edilen değerlere gelmesi lazım. Ki suyu yarabilsin. Evet. Bu bir etkisi. İkincisi de daha küçük bir nokta lastikte yere basacağı için ısınması biraz daha kolay olabilir. Çünkü suyla dolu yağmurlu bir havada lastiğin en büyük problemi Soğuması. iyi çalıştığı ısıya çıkamaması. Yağmur nedeniyle hep soğuması. Evet, kontak peçi daha dar tutunca ısıtması daha kolay Evet, olabilir. bir de suyu nispeten Ama her halükarda siz yağmurda dikkatli gidin. abi. Yağmurda Tabii ki çıkmamak mı lazım aslında? Yağmurlu havada en dikkat edilecek aşama ilk yağmur yağmaya başladığı an. Evet. En kaygan olduğu Kaygan dönem. Yani hani yağ dökmekten beter bir hale geliyor yol. Ama yoksa şakır şakır yağmur yağıyor. Görüş kapalı Yağmurda- dışını hatta çoğu zaman yol çaktırmadan daha iyi tutar.
Onu da Daha söyleyeyim kaygan yani. olduğunu bilerek ama bizim hareketlerimizi daha yumuşak, daha önceden planlı yapmamız lazım. Rögar kapakları gibi şeyler daha çok kaygan olacak ister istemez Şerit onu da şey yaparak. çizgileri, Şerit çizgileri çok bütün iyi. rögers Peki, kapakları. Senaryo, gidiyoruz, yola sabunlu su dökülmüş. Evet. Ama 70-75 kilometreyle gidiyoruz oraya doğru. Ne Evet. yapmak lazım? Birincisi o suyu görebilecek halde ve hızda olmamız lazım. Bunu gördük ama ne yapacağız? Tamam yavaşlayabilirsin gördüğünüz. Son anda Ama fark ettim. hata yaptın. Ne yapacaksın? Hata O yaptın. zamanlar. Başta konuştuğumuz G kuvvetini çok değiştirmeyecek biçimde ne ivmelenme ne fren Aynen öyle. şeyini sağlayıp Motoru olabildiğince dik stabil tutarak bir şekilde geçmeye çalışmak Gazı en kolay şey. kesersek ön lastiğe ağırlık Yığılır, gelecek. Ön lastik kayabilir. Bir anda gaza hızlı basarsak arka yoldan çıkabilir, kayabilir. Sabit bir hızda Stabil gideceğiz. mümkün olduğu kadar yavaş çekim orayı düz geçebilmek. tutarak geçmeye çalışacağız. Geçer geçmez de olay bitmedi çünkü sabunlandı lastikler. Biraz daha gitmemiz lazım. Evet. Şimdi 8. şıkta sen benzinimize dikkat edelim deyince aklıma gelen husus da şuydu. İddia üzerine bir iş yapmayalım. Mesela grup Biraz daha işleri girer. çok önemlidir, tehlikelidir. Evet. Bir anda kendi kapasitenizin üstünde motoru kullanırken kendinizi bulabilirsiniz. Kendi ne yaptığınızda değil, öndekine dikkatiniz kaçabilir, kitlenebilir ve bir anda o anki seviyenizin çok üstünde giderken bulup panik olabilirsiniz. Yani ne İşler kendinizi sarpa ne de motorunuzu görev tanımı dışında zorlamayalım abi. Yani. Özellikle kendimize dair de bu kapasitemizin tanımını alçak gönüllü. Gerçekçi tutmaya çalışalım. Evet. Durduğunuz yerde düşmemeye dikkat edin. Onu şöyle değiştirebiliriz. Durduğunuz yere dikkat edin. Yani düştüğünüz Yok şey, sebebi- bayağı motor duruyor, biniyorum mesela. Tamam. Hani yola çıkacağım, küt düşüyorum. Yokuşta duruyor çünkü. İşte durduğunuz yere dikkat edin. Evet. Peki 9. maddeyi bulabildik mi? Yani. Bulduk işte. 9'u bulduk, onu arıyoruz. Durduğunuz dikkat yere edin. düşmeyin. Hayır. Hayır. Durduğunuz yere maddeler dikkat edin. ilerledikçe dandikleşiyor Aslında maddeler. demek yalnız motorları koymuyorsun, onu eleştirmişler. Haklılar orada. Motorların resimlerini koymak lazım. Baba montajı anca bitiriyorum. Gelsinler yapsınlar montajı. Bağlı dükkan onları İşte koyalım. montajı yani daha kısa konuşup Şimdi o yaraya, o kanayan yaraya da barnak basıyoruz. Akademisyen muhabirimiz Sinan Özgen saçını süpürge ederek 2019 EICMA fuarına gidip 2020 modellerini bizler için çekti, Ha. inceledi. Yan tut, yan daha büyük görürsün. Tamam yok öyle çok söyleyeceğim bir şey şu anda çıkaramayacağım buradan. Bak acelemiz yok. Bütün bunları yayınlayacağım. 10 kendinize göre motor alın olabilir mi? İhtiyacınıza ve Amacınıza kendinize göre. uygun. Avrupa'da gördüğüm kadarıyla insanlar bayağı ulaşım amaçlı kullanıyorlar motoru. Yani amaçları doğrultusunda full kıyafetli, 3 çantalı değil de hep bir yerden bir yere şehir içinde. Ya şehir içinde motor görmüyorsun, scooter görüyorsun. Scooter, abi. evet. Aynen. Neyse bizde de artık Evet, scooterlaşma başladı Allah'a şükür. Evet. Şehir içinde yani. Yani çünkü dünyanın en anlamsız şeyi. Yani motosiklet hepimiz çok seviyoruz. Ama ne zaman şehir içinde motosiklete binsem ki yani benim motosikletim öyle çok ağır bir motosiklet de değil. Hay Allah'ım diyorum ya. Ay bitse de gitsek bu acı bu ızdırap ya. Yani nerede benim scooter'ım? Scooter harika. Evet. 10. Kendinize ve amacınıza uygun bir motosiklet alarak onunla yola devam edin. Hayatta kalmanın 10 yolu. Sayın Silmen bu arada hala Sayın Sirmen gözlüğü de takınca acayip oldu. yakıştı. Fizik profesörü. Tamam yok bunda bir şey bulamadım. Ama Hayatta söylenen- kalmaya çalışın diyelim o zaman. Evet. Ne yaparsak yapalım, ne kadar önlem alırsa alalım, arabaya göre motosiklet daha tehlikeli. Evet. Ve ona göre de daha çok mesai sarf ederek bu tehlikeyi eşitlemeye çalışmamız lazım. Yani her şey ya şöyle ya nefes alıp veriyorsan zaten geçmiş olsun. Her an ölebilirsin. Kalbin durabilir. Beyin de kanaman olabilir. Bitti. Güle güle. Affedersin. Sen istediğin kadar ben motora binmeyeyim. Çok tehlikeli de. Kaza geçirdim ya işte 2016'da. Tanıyanlar, eş dostlar genelde şey diyor. Hala mı biniyorsun? Diyorum arkadaşlar siz hala İstanbul'da oturuyor musunuz? Evet oturuyoruz. Ne olduydu İstanbul'da? Deprem fay hattı falan. Kaç kişi öldü? Nedir? Boş versenize motora binmeye yani. Peki Şimdi. bir şey Bu soracağım. senin seçimin yani. Şehir içi mi daha tehlikeli, uzun yol mu? Hepsi tehlikeli. Hepsi ayrı tehlikelidir Hepsinin bence. ayrı tehlikeleri var. Bunları gözeterek Ortama gidersen uymadıkça her yer daha tehlikeli Yaşa, ama aynen. yoğunluk açısından şehir içi daha sanki tehlikeli gibi. Öbür taraftan da süratimiz yüksek olduğu için Evet. şehirler arasında oluşacak ufak bir kazanın sonuçları büyük olabilir. önümüzdeki hafta için soru bekliyoruz. Konumuz 2019 EICMA fuarına gidildi. Evet. Sayın Özgen gittiler, gördüler, incelediler. Hocam inceledik. biraz satın şunu ya, böyle olur mu ya? Ay hiç uğraşamayacağım öyle. Sinan Özgen! Sizler için saçını süpürge et. Abi ben yeter Öyle mi yapayım ya? Ay Arada, Allah. arada bir şey. O kadar. Arada. Nasıl yani? Abi yeteri kadar dışarıda mıyım ben? Sinan Bey, var mı hakikaten ilginç şeyler?
İlginç şeyler var Her fakat zaman vardır canım. şöyle genel olarak motor camiasında böyle biraz aşağı doğru gidiş var. Gidişin sebebi de Ne anlamda? şunlar. Gençler artık bu tür şeyleri pek tercih etmiyorlar. Daha çok böyle kendi aralarında buluşmalar, sosyal medyalar, cep telefonuyla oynamalar tercih edilince Abi şöyle. motosikletin genel problemi şu anda pazar problemi. Evet. Bizler kadar Evet. Belki de Motor sürücünün motordayken- yaşının büyümesi, gençleşmemesi. Motordayken sosyal medyadan kopuyorsun, onun da Tabii. etkisi var galiba. Yani şöyle çok güzel bir yere parmak bastın bence. Ve aslında bu bence daha sağlıklı bir şey. Şöyle ki bizler, yani özellikle devrim ve ben yaşımız itibariyle şimdiki ve bizden sonraki nesillere göre işte bu böyle işte telefonda, oyuncaktı, televizyondu, yayındı, bilgiye ulaşımdı açılarından bakıldığında biz devrimle ormanda büyüyen kurt çocuklar gibiydik. Yani böyle hani ormanda unutulmuş kurtlar tarafından büyütülmüş çocuklar gibiydik. Annelerimize, babalarımıza haksızlık etmek için söylemiyorum. Evet. Genel dünya öyleydi şartlarından konuşuyorum. Bilgiye erişim anlamında. diye böyle ormanda kendi kendimize büyüdük. Tamam işte so far fena değil yani. İdare ediyoruz hala. Şimdi mesela işte senin çocukların, benim çocuklarım mesela ben çocukluğumda bu mahallede elimde mantar tabancası, patlayıcı bir takım maddelerle kovboyculuk oynuyordum. Bir arkadaşımızın gözü kör oldu bu yüzden. Diye o mantarla birisi kestane atmış. Şimdi ne oluyor? Oğlum PlayStation'ın karşısında kulaklığını takıyor. Bütün gün cinayet işleyerek soygun yapıyor. Arkadaşlarıyla beraber. Arkadaşlarıyla Ortaklaşa. beraber. Bunun nasıl bir hayrı olduğuna geleceğim şimdi. Bizler kurt çocuk olarak ormanda büyüdüğümüz için İleri Hatalar Akademisi diye bir akademi kurma ihtiyacı hissettik. Yani biz yaptık siz yapmayın diye. İnşallah yani daha beter hatalar yapmayız. Dedin ya sen cep telefonu ne kurdu dökecekse, kimi öldürecekse, kimi kesecekse ya da kiminle sevişecekse hayalinde neyse onları bir döküyor abi. Bir kendisiyle bir yüzleşebiliyor. İlla tutup da bizim gibi motor çok güzel gazı verici diye gidiyor. Çok iyimser gördüm seni. Ben bu kadar iyimser değilim bu konuda. Göreceğiz. Yaşım itibariyle. Göreceğiz. Ya şöyle bir dakika en Konuya azından girersek çıkamayız ama. bir dakika Evet, evet. oğlum 8 yaşında benim. 4 yaşından beri motora bindiriyorum ben bunu bahçede. Fakat arkadaş o kadar oyuncağı şu su bu sosyal medyada o kadar mutlu ki. Adamın motoru var hatırlamıyor Bahçeli bile. boyutlarıyla da ilgili olabilir mi? Abicim yahu binmek isteyen adam biner. O zaman haftaya motorlardan haftaya bahsedelim. motorlardan bahsedeceğiz. Bununla ilgili bizim bu programımızın altına soru sorarlarsa haftaya onlara yanıt O vereceğiz. soruya cevap Yani Yani ilgili hafta olabilir. doğru anladıysam Farklı. haftanın konusu, gelecek haftanın konusu ne motor alıyoruz abi? ne motor alalım hocam? Evet. Ya da alamıyoruz. Tabii şimdi ona göre cevap vermeye çalışacağız. Canım. O Biz da de şey problem. demeyeceğiz insanlara Marie Antoinette hesabı. Pasta yiyiniz demeyeceğiz yani. Uygun motorlar önermeye de çalışacağız. Efendim Şey var mıydı, kendim için soruyorum. Buyurun. Kendi kendine ayakta duran motorlar var mıydı? kendi kendine ayakta Var. duran motorlar var. Şimdi Var, şey epeydir geliyor. O zaten Piaggio'da epeydir var da Yamaha'nınki geliyor. Yamaha'nınki geliyor O demek şu. gyroskopikleri soruyor. Gyroskopik Sen diyorum ben. 3 Yok. tekerlekler. Ben 3 tekerleklerden Ha, yok bahsediyorum. gyroskopik. Gyroskopik henüz yok. Yok muydu? Yok. Ama 3 tekerlekli durunca ayakta duran var. Ama bakın arkadaşlar biraz ilgi alaka gösterin. Motosiklet tehlikeli, kullanan da manyak. Bitti abi kapatıyoruz. 7 program dantel makreme. Ben anlatıyorum 2 ters bir düz cilveli Selanik. Çok güzel tığ verir. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür efendim. ederiz. Hoş